Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gündemimizde Galatasaray var. Avrupa Galatasaray'ı konuşuyor kıymetli dostlar. Dün gece tabii ki 3 takım konuşuldu. En çok konuşulan takım Galatasaray. Avrupa'da Karabağ konuşuldu ve ondan sonra da Kulüp Brugge konuşuldu. Tabii Karabağlı dostlarımıza da buradan selamlarımızı göndeririz. Onlar da müthiş bir başarı sergilediler. Şampiyonlar Ligi'nde adeta İlk yıllarında yazıyorlar tarihi, yani öyle bir tarih yazıyorlar. Ve Galatasaray'da belki de yani tarihindeki en iyi Şampiyonlar Ligi döneminde şu anda bir Frankfurt maçı var. Bir kaza maçı olarak artık nitelendirilebilir çok rahat bir şekilde ve arkasından mükemmel oynandığı, çok güzel skorların alındığı 3 maç ve son olarak da Ajax deplasmanında ilk defa bir Türk takımı Ajax deplasmanında Ajax'ı yendi. İlk defa Hollanda basınında büyük üzüntü var. Avrupa basınında büyük bir şok var. Hadi geçelim bakalım ne yazmışlar. İlk olarak Almanya'dan başlayalım. Bild gazetesinden Yıldızlar Topluluğu demiş Galatasaray için. Galatasaray Şampiyonlar Ligi turunda Amsterdam'da Türk Yıldızlar Topluluğu 3-0'lık bir galibiyet alarak peş peşe 3. zaferini elde ettiği Galatasaray bu 3-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde en iyi 8 takım arasına girme mücadelesini güçlü bir konumda sadece bir maçta alınan Frankfurt maçını örneği vermiş. Mağlubiyete rağmen Ajax ise 4 maçın sonunda hala puansız. Bu arada bir gol atıp 14 gol yedi onlarda. Bu şekilde gruplardan çıkma şansını adeta kaybetti yazmışlar. Bild gazetesi, Sport One gazetesi Sané'nin hareketi galibiyeti başlattı demişler. Galatasaray grup aşamasından sonra en iyi 8 takım arasında yer almayı umut etmeye devam ediyor. 4. maç gününde Türk kulübü Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı Amsterdam'da 3-0 yenerek 3. galibiyetini aldı ve Leroy Sané bu galibiyette önemli rol oynadı. Sané Galatasaray'ın en dikkat çeken oyuncularından biriydi. İlk 11'de sahaya çıktı. Bu arada Sportman Und galiba tam bilmiyorum da Alman gazetesi. O yüzden Sané ön planda. Bunun bir ayrıntısını vereyim. Çünkü orada bir anlamsızlık olur yoksa. Ofansif takım arkadaşlarının aksine Sané erken değiştirilmedi ve maçı sonuna kadar oynadı demiş. NOS gazetesine geçiyoruz. NOS'la beraber burası Hollanda basını. Şimdi Hollanda basınında neler yazılmış? Ondan sonra diğer Fransa ve İspanya'yı da ama Hollanda'yı bir uzatmayalım. Bakalım neler yazmışlar. Uzun zamandır görülmemiş bir kalite. Hala 0 puan. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yıkıldı. Alman Leroy Sané, eski Ajax oyuncusu Davinson Sanchez, Uruguaylı Lucas Torreira'nın yer aldığı Galatasaray Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterdi ve süper yıldız Osimhen hat-trick yaparak ağları delik deşik etti demiş. NOS gazetesi, Liga Blatt gazetesi Ajax'ı Osimhen yıktı demiş. Ajax'ı. Bakalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bir daha önemli bir galibiyet elde etti. Türk takımının rekor şampiyonluğu 4. grup maçında da Ajax Amsterdam'ı 3-0 mağlup ederek son 16'ya kalma mücadelesine mükemmel bir konum elde etti. Yani ilk 8 arasından bahsediyorlar. Maçın yıldızı ise tüm golleri atan Nijeryalı Osimhen oldu demiş Liga Blatt gazetesi. Ve The Telegraph gazetesinde Amsterdamlılar ezildi başlığını atmışlar. Kocaman bir başlık tabii ki o Flemenkçe'de attıkları başlık. Ajax bataklığa daha da gömüldü demiş ve devam etmişler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdamlıları ezdi. Başlığa maskeli Osimhen başladı. Galatasaray gollere maskeli Osimhen başladı ve bitirdi. Bu arada yani aynı anda çevirdiğim için bu takılmaları yaşıyorum. Onun için kusura bakmayın. Galatasaray'ın geçen yaz neden 75 milyon euro ödediği ortaya da çıktı. Ya da o nedenini belli oldu gibilerinden devam etmiş. The Telegraph gazetesi Amsterdamlıları böyle onlar da ekstradan üzmüşler bu başlıkla. Yani onlarda da var demek ki böyle şeyler. Ad gazetesine geçiyoruz. Çift markajlı bile umursamayan forvet. Bakalım çok teknik ve detaylı bir haber yazmış At gazetesi.
Ajax ve teknik direktör John Heitinga Şampiyonlar Ligi çilesi devam ediyor. Galatasaray karşısında neredeyse 1 saat direndi ancak efsanevi Victor Osimhen sayesinde ezici bir yenilgi daha aldı. Maçın ilk çeyreğinde bile Galatasaray'ın bu yaz Osimhen için bonservis ve maaş dahil yaklaşık 135 milyon euro ödemesinin nedenini anlamak mümkündü. Tabii maaş falan bütün 4 yıl, o 3 yıl 4 yıl hepsi 135. Onlar direkt 135 yazmışlar. Biraz da orayı sansasyonel yapmak için. Onu da söyleyeyim. Çünkü o Avrupa'nın en iyi santroforlarından biri. Çift markajı bile umursamayan bir forvet. Bitmek bilmeyen enerjisiyle Osimhen Galatasaray'ı sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da sırtlıyor. Galatasaray'ın ilk yenilgisinde forma giyemeyen Osimhen sonraki 3 maçta attığı 6 golle de takımının playoff'un eşiğine getirdi diyor At gazetesi. Ve Soul Food gazetesine geçiyoruz. Bay Osimhen demiş. Bu başlık biraz tanıdık geliyor. Bay Osimhen. Bu şüphesiz gecenin en iyi bireysel performanslarından biriydi ve bu Galatasaray adına gol atmaya devam eden Victor Osimhen'in başarısıydı. Çarşamba gecesi 3 gol daha atan Osimhen Şampiyonlar Ligi'nin 4. maç gününün sonunda 0 puanla grup aşamasının son sırasında yer alan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Boğaziçi ekibinin galibiyeti perçinlendi demiş. Buradaki Boğaziçi ekibi Galatasaray oluyor. Onlar bütün İstanbul'a altın boynuz diyorlar. Vote Premium demiş ki Vote Ball Premium ağır bir yenilgi demiş. Ajax Osimhen'in 3 golüyle Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı. Türk kulübü kendi ülkesinde lig tablosunun zirvesinde gururla yer alırken Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına katılma yolunda da ilerliyor demiş Ajax için ve Voetbal Zone Osimhen Ajax'ı katletti başlığını atmışlar. Victor Osimhen kusursuz bir işlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece 2 zayıf şut atabildi ve bu gerçekten enteresan. Bu yani çok olmayan bir şey Türk takımları içerisinde. Biliyorsunuz benim kanalımı uzun zamandır takip edenler, ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmiyor. Türk takımları milli takım noktasında ilerliyorum hep. Böyle bir galibiyeti çok görmedim. Yani Galatasaray'ın kalesine bile gelemediler ve 2 şut çektiler. 2 tane isabetli şutları var daha doğrusu. Çok da zayıf şutlardı onlarda. Yani böyle bir maç açıkçası hiç izlemedim ama maç içerisinde de şunu da söyleyeyim. Bu benim eleştirim. Maç içerisinde bu kadar etkili olan Galatasaray bir gol yiyebilirdi. O kaleci Uğurcan'ın yaptığı bir hatalı çıkışta. O da yani dikkat edilmesi gereken, not edilmesi gereken bir anekdot olarak kalıyor. Nu gazetesi son olarak bir tane daha Hollanda var. Nu gazetesi acı verici bir akşamdı demiş. Galatasaray'ın 3. golünün ardından stadın tribünleri kısmen boşalmıştı ve tribünlerden bir süreliğine teknik direktör Heitinga için istifa çağrısı yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde hiç bu kadar kötü başlamamış Ajax için acı verici bir akşamdı ve Algemein Dagblad gazetesi de Galatasaray devre arasından sonra sert vurdu demiş. Galatasaray Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse 1 saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde 3 golle yenilmekten kurtulamadı demiş ve Sport News gazetesi de Galatasaray karşısında dram yazmışlar başlığa. Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu demiş. Tribünlerdeki taraftarlar, sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu kulüp için korkunç bir sonuç diyerek de noktalamışlar ve Hollanda basını da buraya kadar yazmış. Şimdi Fransa ve İspanya basınında yazılanlar var. İlk olarak L'Equipe'le başlıyoruz. Fransa'dan tarihi başarı demiş. Galatasaray'ı övmüşler. Bu galibiyet Galatasaray için tarihi bir başarı anlamına geliyor. Çünkü Türk kulübü Avrupa kupalarında daha önce Hollanda'da hiçbir rakibini yenememişti. 1987-88 sezonunda PSV Eindhoven'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını 3-0 kaybettikten sonra Galatasaray Hollanda'daki 7 ziyaretinde 6 mağlubiyet, 1 beraberlik Betav kulüpleri karşısında da galip gelememişti diyor. Son olarak da geçen sezon Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a karşı oynayan ve bir birlik beraberlik dışında Galatasaray hiç galip gelememişti diyor. L'Equipe gazetesi bütün tarihi de dökmüş. O yüzden de L'Equipe editörlerine de buradan teşekkür ediyoruz. Ve AS gazetesi
As gazetesinin başlığı çok iyi yerle bir etti demişler. Nijeryalı oyuncunun 3 golü Ajax'ı yerle bir etti. Golcü oyuncu kafa vuruşlarıyla ilk golü atıp 2 penaltıyı da gole çevirerek Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu olduğu Heitingen'in öğrencileri çaresiz durumda demiş As gazetesi İspanya'dan ve son yine İspanya'dan tabii ki de Marca gazetesi geliyor. Osimhen Ajax'ı 0 puanda bıraktı diye başlık atmışlar. Galatasaray Johan Cruyff Arena'da Ajax'ı 3-0'lık skorla mağlup etti ve Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in attığı hat-trick'le maçı adeta tek başına kazandırdı. Türk ekibi rakiplerinin hatalarını iyi değerlendirip üstün bir oyun sergileyerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilerleme yolunun mücadelesinde önemli bir galibiyet aldı. Ajax ise sonu gelmeyen kriz içinde batmaya devam ediyor demişler. Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Beşiktaş, Trabzonlular fark etmez. Bütün Türk vatandaşlarına buradan söylüyorum. Bu videoyu izleyen herkes şu dakikadan sonra artık bitti video. Siz yorumlarınızı yazın. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer maçlar için neler düşünüyorsunuz? Onları yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.